Merhaba arkadaşlar, ben Leman Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bir Hataylı olarak bugün biberli yani zahterli ekmek yapacağız. Tandırda pişirilenle hiçbir farkı olmayacak. Hemen hamurumuzu yapmakla başlayalım. Yoğurma kabımıza 5 su bardağı unu ekleyip ortasına küçük bir havuz yapalım. Sırasıyla 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ, 1 paket kuru maya ve son olarak da 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip yumuşacık bir hamur olana kadar yoğuralım. Ben genelde kahverengi şeker tükettiğim için farklı bir şey eklediğimi düşünmeyin. Kullandığımız unların markası ve çeşidine göre su oranı değişebilir. Eğer hamurunuz çok yumuşaksa biraz daha un ekleyerek yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurumuzu toparlanana kadar yaklaşık 5 dakika yoğuralım. Daha sonra mayalanması için üzerini streç folyoyla ya da sizin yoğurma kabınızın kapağı varsa onunla kapatabilirsiniz. Hamuru bir kenara alıp harcımızı hazırlamaya başlayalım. Bizim yörede harç kelimesinin yerine genelde katık kelimesi kullanılıyor. Bunu da kısaca söylemek istedim. 5 adet orta boy soğanımızı ince bir şekilde kıyalım. Karıştırma kabımıza aktaralım. Üzerine 1 çay bardağı kıyılmış ceviz, 1 çay bardağı susam veya çörek otu ekleyelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı kekik veya zahter, 1 çay kaşığı sarımsak tozu veya 2 diş sarımsak ve 2 tatlı kaşığı toz veya pul biber, 2 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı dolusu biber salçası. Damak tadınıza göre biber salçasını acı veya tatlı olarak karar verebilirsiniz. 2 yemek kaşığı domates salçası, yaklaşık 1 su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyip harcımıza baharatlarımızın kokusu iyice sinsin diye yaklaşık 3 dakika karıştıralım. İçi hazırladığımız sürede hamurumuz mayalanmaya başladı bile. Bu aşamada isterseniz hemen, isterseniz birkaç saat bekletip yapabilirsiniz. Ben beklemeden yaptım. Hamurumuzu mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım. İlk bezemizden başlayarak biberli ekmeğimizi yapalım. Bu sırada diğer bezeler hala mayalanmaya devam edecektir. Ben bütün hazırladıklarımı lahmacun makinesinde pişirdim. Bu makineden herkeste olmayacağı için size önerim tost makinenizde yapabilirsiniz. Nasıl mı? Biberli ekmeğinizin üzeri de pişmesi gerektiği için kapağını kapatmalısınız.
Ama önemli bir ayrıntı. Yan tarafına tahta kaşık koymalısınız ki kapağı kapattığınızda arada 3-5 santim boşluk olsun diye. Ya da alüminyum folyoyla 2 adet ceviz büyüklüğünde top yapıp tost makinenizin çapraz köşelerine koyabilirsiniz. Bu şekilde lahmacun makinesiyle aynı görevi yapmış olacaktır. Aradaki tek fark, biri kapanınca arada 5 santimetre boşluk kalıyor, tost makinesinde ise diğeri tamamen kapanıyor. Bu yöntemi kullanırsanız hem çabucak pişiyorlar, 3 dakika gibi, hem de birçok farklı yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Örneğin lahmacun, pizza. Tabii isterseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Hamuru pişirme makinesinin büyüklüğüne göre açıp, üzerine harcımızdan her tarafına eşit olacak şekilde yayalım ve pişirmeye başlayalım. Altı göz göz olduğunda biberli ekmeğimizi çıkarabiliriz. Pişirdiğimiz bütün biberli ekmekleri sıcakken üst üste koyarsak yumuşacık olacaklar. Eğer üst üste koymazsanız çok çıtır oluyor. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ederek bütün biberli ekmeklerimizi yapalım. Şu çıkan kokuyu gerçekten solumanızı isterdim. Videomu izledikten sonra sizler de deneyip yorum kısmından benimle deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Kolay ve pratik bir tarif ve tadı tandırda pişenlerle tamamen aynı oluyor. Görüntülerden anlayabilirsiniz. Şimdi işimizin en zevkli kısmına geldik. Sunum ve tadına bakmak. Yaptığımız ölçülerde 16 adet büyük boy biberli ekmek çıktı. Biberli ekmeğimizi dilimlere ayırıp size alt tarafını da göstermek istedim. Şimdiden bütün deneyecek olanların ellerine sağlık. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Afiyet olsun.